Kıymetli dostum Murat Akyol'un izniyle teozofi ile ilgili çalışmasının Blavatsky ile ilgili kısmını sunmuştum. Şimdi de ilahi bilgelik anlamına gelen teozofinin ne olduğuna bakalım. Blavatsky, teozofi cemiyetini kurarak okült ve ezoterik bilimlerde tarihte yer etmiştir. Blavatsky aslında teozofinin kurucusu değildir, onu Batı'da kurumsal hale getirmiştir. Hint ezoterik öğretileriyle Batı okült öğretisini harmanlamıştır. Tüm büyük dinlerin tek ve ana bir dinsel felsefeden geldiğini, antik bilgeliğin hala bilindiğini, paranormal olayların bilimsel yöntemle açıklanabileceğini anlatmıştır. Günümüzde 55 ülkede öğretim merkezi bulunmaktadır. Teozofi terimi, Yunanca iki kelime olan teos, tanrı ve sopia, bilgi kelimelerinin birleşiminden oluşan Tanrı'nın bilgeliği olarak çevrilebilir. Bu kelime Tanrı'nın sahip olduğu bilgelik veya Tanrı hakkında bilgi manasına gelir. Bunlardan ilki gizemciliği, ikincisi ise teolojiyi ima eder. Tanrı'nın bilgeliği, okült ve batini olarak bize onunla bir oluncaya kadarki sürecin öğretisidir. Teozofi görünenden ziyade görünenin arkasında yatan görünmeyen gerçekleri arar. Blavatsky'nin kitaplarında hiçbir tapınma şekli, hiçbir dini inanç ve hiçbir bilimsel hipoteze doğru yöneltmiş değildir. Teozofi sözlüğüne baktığımızda inanç kelimesi geçmemektedir, onun yerine gözleme veya deneye dayanan bilgi olarak belirtilmektedir. Blavatsky, Doğu'nun ve Batı'nın birbirinden ayrı okült ve ezoterik düşünce, öğreti ve inanışlarını senkretik anlayışta teozofiyi zenginleştirmiştir. Senkretizm, birbirinden ayrı düşünce, inanış veya öğretileri kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemidir. Blavatsky açısından teozofi kelimesi, anlam olarak çok daha fazlasına sahipti. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyılda Mısır İskenderiye'de, yeni Platoncuların oluşturduğu gizemci ve okültizme yakın bir grup teozofi terimini kullanmaktaydı. Grubun başında Ammonius Saccas vardı ve analoji yöntemini kullanmışlarıdır. Yani iki farklı durumun benzerliklerini bularak, bir çıkarım yapmaya çalışma metodunu kullanmışlardır. Bu grup kutsal efsaneleri, inanışları, mitleri ve gizemleri analoji yöntemine göre yorumlamaya çalışmışlarıdır. Teozofi ve Blavatsky bu yöntemle bütün dinleri, inanışları tek bir ortak paydada buluşturarak evrensel kardeşliği oluşturabileceğine inanmaktadır. Aslında bu sistem eklektik felsefede de mevcuttur, farklı ekollerin birbirine ikna olduğu ölçüde bileşik bir sistem oluşmaktadır. Blavatsky eski zamanda dünyanın her yerindeki gizem okullarında inisiyelere aynı öğretilerin verildiğine bu sebeple dinlerin, inanışların aslında tek bir özden geldiğini belirtmektedir. Eklektik felsefe şöyle demektedir, bir kapıyı açacak anahtar eğer diğer tüm kapıları açmıyorsa, o anahtar doğru değildir. Teozofiyi zaman zaman din olarak da görenler vardı ancak Blavatsky bunu kitaplarında direkt ve net olarak din olmadığını belirtmiştir. Üstüne basa basa belirtmişlerdir ki, hakikatten yüce din yoktur. Teozofistler özel olarak bir dine veya felsefeye bağlı değillerdir, onların iyi yönlerine bağlıdırlar. Teozofi bir vahide değildir, ancak günümüze kadar gelen, muhafaza edilmiş kadim bilginin içerdiği hakikatlerin kısmı olarak peçesinin açıldığı belirtmektedir. Blavatsky teozofistler için, biz Hermes ve onun aklını izliyoruz, materyalizmi savunanlar ise, çağların bilgi birikimi ve sezgisini bir yana bırakarak, hakikatin kendi tekeli olduğunu düşündüklerini belirtmektedir. Aslında teozofistler tam ve net tanımı cemiyeti resmi olarak kurduktan sonra yapmışlardır. Bugün hala teozofinin birçok koluna rehberlik etmektedir. Amaçları şöyledir. Bir ırk, mezhep, cinsiyet, sınıf ve renk farkı olmaksızın, insanlığın evrensel kardeşliğinin çekirdeğini oluşturmak. Ki antik ve modern dinlerin, felsefelerin ve bilimlerin araştırılması, ayrıca bu tür çalışmaların öneminin anlatılması. Doğanın saklı gizemlerini ve insandaki gizli psişik güçlerin araştırılması. Yıllar içinde teozofiye merak salmış kişilerin ilk iki maddeyi sağlama almadan, üçüncü maddeye daha çok ilgi göstermesi Blavatsky üzmekteydi. Teozofist nasıl olur sorusuna Blavatsky şöyle cevap vermektedir.
Ortalama entelektüel kapasiteye sahip ve metafiziksel olaylara ilgi duyan herhangi biri, her şekilde bencillikten uzak ve yardım beklemektense, başkalarına yardım etmekten zevk alan bir hayat süren, ayrıca doğruluğu, iyiliği ve bilgiyi, onlardan elde edebileceği menfaatler için değil, oldukları şey için seven kişi, gerçek bir teozofisttir. İnsan bir durumda öyle özel bir şey yapar ki dünyayı kendine borçlu kılar. Susuz bir yolcuya su vermek, gözyaşları akan kişinin gözyaşlarını güneş kurutmadan silmek gibi. Ne kadar basit gözüken bu durumlar aslında çok önemlidir. Bunu yapamayan, düşünemeyen teozofi cemiyetine üye olabilir ancak teozofist olamaz. Cemiyete katılan herkes üyedir ancak tabiatın ilahi oturmuşluğuna dair bir duyusu olmayanlar ve egoist olanlar kardeş olamayacağını belirtmiştir Blavatsky. Yemini etmiş üye artık kendisini değil ezoterik kardeşlerinin iyiliğini düşünmek zorunda olup, gurur ve kibrini unutmalıdır. Teozofist, hayatın kadehi ona ne sunarsa sunsun, şikayet etmeden o kadehi sonuna kadar içmeli, hayatın güllerini yalnızca kokusu başkalarına ulaşsın diye koparmalı, kendisi dikenlerle yetinmelidir. Eğer gülün kokusundan bir kimse dahi mahrum kalıyorsa, ondan keyif almamalıdır. Blavatsky, Teozofi Cemiyeti'nin üyesi olmayan birçok teozofist olduğunu, cemiyete üye olup teozofist olmayan birçok üye olduğunu sık sık belirtmekteydi. Teozofi Cemiyeti'ne üye olmayan kendini geliştirebilir, okültist olabilir ancak bu çok düşük bir ihtimaldir, çünkü okuyup etüt ettiği bilgileri kendi başına sembolik dilini çözemeyebilir hatta bilinçaltı kara majiye yönebilir. Bu sebeple inisiye edilenlerin bu etütleri yapmasında fayda vardır. Her öğretinin kendine ait bir sembol dili vardır, sembollerin anlamları benzerlikler gösterebildiği gibi tamamen zıt anlamlı da olabilir. Örnek ipi ele alırsak, teozofide hayatlarının üzerine dizildiği düşünülen ipten söz edilir, ip onlar için candır. Uzun bir seri halinde yaşadıkları hayatların bir kolyedeki incilerin ipe yan yana dizilmiş olmasıdır. Burada reenkarnasyona da atıf yapılmaktadır. Ölüm teozofistler için uykudur. Blavatsky'nin kitaplarının öğretisi, insanların kendilerine, yaşamlarına, uygarlıklara ve evrene anlam arayışında önemli bir esin kaynağı olmuştur. Kitaplarının yaygınlaşmasıyla birlikte okültizmin kurucu annesi denmeye başladı. Bununla birlikte, Mohandas Gandhi, Thomas Edison, Oz büyücüsünün yaratıcısı Frank Baum gibi önemli isimler de teozofi cemiyetlerine üye oldular. Teozofistin gelişiminin her safhasının kilit taşı, kendini hedef koyan insandır. Teozofistin aklında tanrı korkusu değil, kendi benliğini bilmek vardır, bu gerçek bilgeliktir. Bu yüce bir ruhla ifade edilmiştir, bunu biz nerede görüyoruz? Sokrates defalarca söylenmiş ve güçlendirilmiştir. İyi insan, kendini bil. Teozofistler fiziksel bedenin ve materyalist hayatın egemenliğinden kurtulup iç insanla ilgilenir. İlk aşamada bencillikten ve çıkarlarımızdan uzaklaşmaktır ve sonrasında, ilk ihtiyacımız hakikate olan sadakatimizdir. Ardından da kendini bilme ve tanıma gelir. Teozofist, başını kaldırır ve gökyüzüne bakar, geniş ve derin düşünür, içindeki tanrısal ruhun sezgilerine güvenir ve hakikatle bütünleşmeye çalışır. Varoluş tek şeydir ve mutlaktır. Onun dışında bir varlık yoktur. Teozofistlerin iddialarından biri insanların dubleleri, farklı bir kelimeyle ikizi olduğudur. İnsanın doğumundan ölümüne kadar dublesi mevcuttur. Belli atmosfer şartlarında mezarların üzerinde görünen, ölen kişiye ait ışıyan işte bu dubledir. Bu dubleye süptil beden denmektedir. Farklı ekollerde sanrısal ve düşünsel beden de denmektedir. Buna Himayalardaki kadim tapınaklarda üçüncü bir tür olarak karmik beden olduğu da söylenir. Karmik bedenle anlatmak istediği aslında karma kavramıdır. Karma genelde kader ile karıştırılmaktadır. Kaderle karma arasında en önemli fark kaderde seçim yoktur, ancak karmada seçim şansı vardır. Yaptığımız ve düşündüğümüz her şeyin bir sonucu vardır. Uzaydaki kozmik fırtınalardan, yaprağın kıpırdamasına kadar her sebep bir sonuç yaratır. Bu sonuçlar bilgece, zekice ve eşitlikle ayarlanan görünmez ancak hissedilebilen bir mimarlık, bir yasadır. Kendi bilinmez olsa da işleyişi algılanabilmektedir.
Bu sonuçlar bu yaşamımızda ya da bir sonraki hayatımızda etki edebilir. Buradan anlıyoruz her birimiz içimizde yüzyıllarca yıllık anı ve deneyim taşıyor olabiliriz. Karma aslında yaratıcının insanlara bir hediyesi de olabilir. Çünkü doğru veya yanlış eylemlerimizin sonuçlarını bu veya bir sonraki yaşamımızda göreceğiz. Böylelikle yanlışlarımızın cezalarını bu dünyada alacağız. Cennet de cehennem de bu dünyada diyebiliriz. Teosofide ilahi makam cennet değildir, ne bir dağ ne de bir binadır. Öldükten sonra ceza veya ödül gibi durumlarda olmayacaktır. İlahi makam, evrenin her molekülündedir yani her yerdedir. O tekamülün arkasındaki gizemli güçtür. Karma, teozofistler için bütün yasaların kökeni, kaynağıdır, özden fışkıran pınardır. Lücifer, Venüs yıldızıyla ilişkilendirilir çünkü sabahleyin güneşin doğumundan hemen önce Venüs'ün ufuğun hemen üstünde görünmesi sebebiyle Venüs'ün gün ışığını taşır. Ayrıca Venüs, Yunan mitolojisinde Afrodit, Sümer'de Inanna, Akad mitolojisinde İştar, Anadolu'da ise Kibele'ye denk geliyor. Mısır mitolojisinde ise Osiris olduğuna dair kaynaklar var ancak, Isis'i Siriusya ile Osiris'i ise Sirius B olarak ilişkilendirilen kaynaklar da mevcuttur. Sirius yıldızı konusu da gerçekten çok ilginçtir. Teozofi lotus çiçeğine ayrı bir önem vermektedir. Evrenin oluşmasını sağlayacak doğurganlığın henüz oluşmadığını anlatan, anne lotus henüz kabarmamıştır, dizeleri mevcuttur. Lotus evreni remzetmektedir. Bunun iki sebebi mevcuttur, lotus çiçeği tohumunda kendisinin bir minyatürünü barındırmaktadır. Gelecekte oluşacak lotus çiçeğinin ön tasarımını yaparcasına. Diğer bir neden ise köklerinin çamur ve suyun içinde büyümesi ve çiçeklerinin havada açması evrenin gelişmesine benzetilmektedir. Evrende her şeyin fiziksel ve ruhsal yönü vardır, bu ikisi arasında köprüyü astral beden oluşturmakta olup, geçiş boyutudur. Astral beden ise arzu ve duygularımızın yer aldığı bedendir. Astral form ruh ile madde arasında görünmeyen bağı sağlamaktadır. Bu bağ aynı, yazmaya karar verdiğimiz yazıyı kağıda döken bir kalem gibi veya ateşin korunu tutmak için maşa gibi aracıdır. Onu duyularımızda algılayabildiğimiz maddeden çok daha az yoğunluklu bir maddeden oluşmaktadır. Bedeni terk eden varlık öte aleme astral bedeniyle gideceği öngörülür. Lotus çiçeğinin çamurda yetişmesi fiziksel boyutu, suyun içinden geçen daları astral boyutu, çiçeğin su üzerinde gökyüzüne doğru yükselmesi ise ruhsal boyutu sembolize etmektedir. Lotus çiçeği birçok kültürde kutsal sayılmaktadır. Teozofistler, Blavatsky'nin ölümünü beyaz lotus günü olarak kabul ederler. Haydi, senin ruhun kulak versin her acının çığlığına, kalbini bir lotus gibi aç ve sabah güneşini yudumla. Cemiyet olarak siyasetten kaçınmaktadır. Öncelikle insanın doğası öze dönüş olarak yenilemeden siyasi reformların işe yaramayacağını belirtmekteler. Bu aksi yeni şarabı eski fıçılara koymak gibidir. İnsan, kalbinin en derinindeki doğrulara ulaşırsa ulusal ve siyasi bencillik ortadan kalkacaktır. Bahçedeki ayrık otları kökünden koparmak yerine keserek ayıklamaya çalışan bahçıvan gibidir şu anki siyaset. Bu şekilde kalıcı reformlar gerçekleştirilemez. Teozofi politik bir örgüt değildir, bünyesinde her ırk, her inanç ve düşünceden insanlardan oluşmaktadır. Herkes kendi özel siyasi düşüncesini takip etmekte özgürdür.